Kitap okuyor musunuz Bay Anderson? Hayır, okumuyorum. Eksikliğini de hissetmiyorum. Ama biz hissediyoruz. Merhaba sevgili dostlar. Bu replik Ölü Ozanlar Derneği kitabından. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Bir dönem filmi de çekilmişti. Ben çok severek izlemiştim filmini. Sonra kitabını da okudum. Keyifle okudum. Yazarı bir Alman, Amerika doğumlu bir Alman yazar ve en tanınmış kitabı da bu kitaptı. Sanıyorum pek de fazla yazdığı eser yok, bilmiyorum. Benim dikkatimi çeken başka bir eseri olmadı ama gerçekten harika, ses getiren, çok güzel mesajlar veren, hem ebeveynlere hem gençlere çok güzel mesajlar veren, anı yaşamak adına güzel mesajlar veren, eğitimle ilgili, öğrencilerle, çocuklarınızla iletişimle ilgili çok güzel mesajlar veren bir kitap. Kitaplar böyle. Çok faydalı, çok güzel. Bizim için çok çok önemli. Bu replikle başlamamın sebebi, bilmiyorum, şu sıralar aklıma çok sıklıkla geliyor bu kitap. Herhalde etrafımdaki insanlardan kitap okuyor musunuz sözüne duyduğum, vakit bulursam okuyorum, boş zamanım olursa okuyorum. Kitap okuyacak pek vaktim olmuyor ama işte internetten bir şeyler karıştırıyorum, sosyal medyadan okuyorum vesaire gibi bir takım ifadeler duyuyorum. Kitap okumak çok farklı arkadaşlar. Kitap okumanın yeri başka hiçbir şeyle ölçülemez. Mutlaka hepimiz sosyal medya, internet çıktıktan itibaren bir şeyler okuyoruz. Ama elimize bir kitap alıp ve tam bir konsantrasyonla kitap okumak bizler için çok çok önemli. Buradaki kastım işte e-kitap okuyorum, bu da onunla aynı mı, ya da işte tabletten okuyorum, bilgisayardan okuyorum. Kastettiğim bu değil. Eğer kitap okuyorsanız ister tabletten okuyun, ister elinize alın, kitap sayfalarını karıştırarak okuyun. Önemli olan bir kitabı alıp baştan sona okuyabilmek, ona konsantre olmak, onun verdiği mesajları anlamak, ondan hayatınıza bir şeyler katabilmek. Hani bazıları şöyle diyor, işte kitap okuyun çok faydalıdır. Hiç kitap okumayan biri eline bir kitap alıyor, işte biraz okuyor, ne faydasını gördüm? Bu öyle hemen elinize alıp okuduğunuzda ne faydasını gördüm diyeceğiniz bir şey tabii ki değil. Faydası mutlaka oluyor ama onu siz hemen gözünüzde göremezsiniz. Bunu şöyle düşünün. Bir gıdayı alıyorsunuz, yiyorsunuz. Hemen ondan bir fayda beklemek, işte içindeki vitaminlerin, içindeki minerallerin size hemen etki ettiğini görüp birden süper güce erişmek istediğinizi düşünün. Öyle değil. Mutlaka o yediğiniz sağlıklı ürünün size bir faydası vardır. Vücudunuza girer, bir katkı sunar organizmaya, vücudunuza ve siz onu zamanla fark edersiniz. Eğer kitap okumayı alışkanlık haline getirmişseniz işte bu faydayı tıpkı yediğiniz o besin gibi zaman içinde göreceksiniz. Birdenbire kitabı okur okumaz bir sihirli çubuk size dokunmayacak elbette. Ama okudukça o faydayı göreceksiniz. Tıpkı videomun başında söylediğim o Ölü Ozanlar Derneği'nden almış olduğum replik, diyalog gibi. Kitap okumuyorum, bir eksikliğini de hissetmiyorum diyen öğrencisine öğretmenin biz hissediyoruz demesi gibi. Evet, belki kitap okumayan kişi kendini çok bilgili, çok donanımlı, çok iyi bir konumda görebilir. Ama inanın etrafındaki insanlar okuyan ve okumayan insan arasındaki farkı çok çok net ayırt edebilir. Boş konuşan ve içerikle az ve öz konuşan insanlar belki de beslenmiş oldukları, okumuş oldukları kitaplarla alakalı olarak dışa yansıyor. Belki de bunu bu şekilde hissediyoruz, bu şekilde görüyoruz. Belki de değil, aslında evet, o şekilde hissediyoruz. Çünkü okuyan insan dolu doludur. Okuyan insan ağırlığını belli eder, etrafına hissettirir. Ve sadece tabii etrafına hissettirmekle ilgili değil, okumanın çok faydası var. Bunu düşünecek olursak bir kere bilimsel olarak bu konuda çok araştırmalar yapılmış. Düzenli kitap okuyan insanların zihin hareketleri üniversitelerde inceleme altına alınmış. Özellikle Amerika'da yapılan bir çalışmada kitap okuyan kişinin zihin hareketlerinin çok aktif olduğunu göstermiş ve bunu şöyle düşünün diyor uzmanlar.
Hani vücudunuzdaki bir kası geliştirmek için çalışıyorsunuz. İşte yüzüyorsunuz, kol kaslarınız gelişiyor. Yürüyorsunuz, bacak kaslarınız gelişiyor ve zamanla size güç veriyor, zindelik sağlıyor. İşte tıpkı bunun gibi kitap okuduğunuz zaman da zihin kaslarınız gelişiyor ve yapılan incelemelerde kitap okuyan insanların Alzheimer'a yakalanma riskinin okumayanlara göre çok daha düşük olduğu tespit edilmiş. Bu gerçekten bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. Tabii ki bu sağlık açısından. Bunun yanı sıra bize de kattığı elbette çok şey var. Kitap okuyan kişi kendini çok daha iyi ifade edebilir. Bildiği kelime sayısı çok daha fazladır. Kendini dışarı doğru yansıtır. Bazen olur. Gelir karşınıza bir kişi kendini ifade etmek ister. Bildiği bir avuç kelimeyle aslında tam olarak ne demek istediğini bir türlü anlatamaz. İşte kitap okuyan kişi kendini çok daha iyi anlatır. Diyelim ki bir iş başvurusu yapacaksınız. Kendinizi açık, net ifadelerle anlatabiliyorsanız bu okuduğunuz kitapların size katmış olduğu faydadan ötürüdür. Emin olun bu bununla alakalıdır. Bunun gibi hafızamızı güçlendirir. Okuyan bir insanın beyni çok daha aktif çalışır. Mesela hep şöyle denir, işte kurgu kitaplar okumuyorum, işte roman okumuyorum, bunun bana bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. İşte ben hep akademik, işte bilimsel, tarihi kitaplar okuyorum. Hayır arkadaşlar, okuduğumuz her kitabın bize ayrı bir faydası var. Gizemli bir kitap okuduğunuzu düşünün, bir polisiye ya da benzeri bir kitap. Okurken kafanızı çalıştırın, beyninizi çalıştırın ve sonuca giderken çözüm yollarını düşünün. Analitik düşünmeye başladığınızı görürsünüz. Hatta sonuca varmadan sonucu çözmüşseniz eğer okumuş olduğunuz bu gizem romanıyla analitik düşünmenizi nasıl geliştiğini göreceksiniz. Bunun gibi okuduğunuz her şeyin elbette tarihi, akademik, bilimsel, bilim kurgu, her kitabın size katacağı ayrı bir fayda vardır. Bunları hiçbir zaman göz ardı etmemeniz gerekir. Empati yeteneğiniz gelişir. Hani az önce demiştim, işe başvurduğunuzda ya da işte başka bir yerde. Empati yeteneği öyle bir şey ki karşınızdaki kişinin ne düşündüğünü hemen algılamanız size okuduğunuz kitapların sunduğu bir katkıdır. Bir sürü insanla karşılaşırsınız romanlarda. Onların kişiliklerini, kişilik analizlerini yazarın gözünden incelersiniz. O kişinin ne düşündüğünü o romandan belki de öğrenirsiniz. Dolayısıyla böyle bir tiplemeyle hayatta karşılaştığınız zaman işte empati yeteneğiniz orada devreye girer ve o kişiyi hemen sentezleyebilirsiniz. Bunlar sayabildiğim bir takım basit sebepler. Bir de söylemek istediğim odaklanma ve konsantrasyonunuzda çok büyük etken. Yine yapılan bir araştırmada edindiğimiz bilgilere göre Amerika'daydı sanırım bir üniversitede okula giderken ya da işe giderken bir kişi yolda toplu taşıma aracında 10-15 dakika kitap okuyarak okula ya da işe gidiyorsa çok daha güzel konsantre olduğu dersine ve işine çok daha iyi konsantre olduğu gözlemlenmiş ve tespit edilmiş. Bunun gibi daha birçok faydası var. Okumanın size ne kadar faydalı olduğunu düşünerek günlük okuma rutinleri düzenleyin kendinize. Zaman ayırın. Boş vakitlerinizde değil. Her gün düzenli olarak okumak için kendinize zaman ayırın. Dünyanın en ünlü kişileri, en zengin kişileri bile bunu yapıyor. İnternette araştırırsanız ya da bir takım kitapları okuduğunuzda göreceksiniz. İşte en duyduğunuz isimler Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett gibi birçok ünlünün de aslında okuyarak başarılarının altını çizdiğini göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.